Herkese merhaba. Vücudumuzdaki hücreleri düşünelim. Milyarlarcası mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Ama ya bu düzen bozulursa? İşte bugün tam da o anı, hücrelerin yoldan çıktığı, kansere giden patikada alarm zillerinin çalmaya başladığı o kritik eşiği konuşacağız. Displazi. Peki bu karmaşık süreci nasıl ele alacağız? Gelin yol haritamıza bir bakalım. Önce displazi tam olarak nedir, bu hücresel düzensizlik ne anlama geliyor onu tanımlayacağız. Sonra bu kaosu neyin tetiklediğine bakacağız. Ardından adeta bir dedektif gibi mikroskobun başına geçip displazinin izlerini süreceğiz. Ve tabii ki en can alıcı soruyu soracağız. Bu noktadan geri dönüş var mı? Son olarak da bütün bu bilgileri gerçek hayattan klinik örneklerle birleştireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, konumuzun ilk bölümü bir hücresel düzensizlik, yani her şeyin başladığı yer. Hücresel organizasyon bozulunca ne oluyor? Bakın, displazi dediğimizde tam olarak neyi anlamalıyız? Bu sadece basit bir bozulma mı, yoksa işin içinde çok daha fazlası mı var? Gelin bu bölümde displazinin ne olduğunu ve belki de daha önemlisi ne olmadığını netleştirelim ki kafalarda hiç soru işareti kalmasın. İşte karşımızda displazinin en temel tanımı. Ne diyor? Premalin, yani kanser öncesi bir değişim. Hücrelerin boyutu, şekli, doku içindeki organizasyonu hepsi bozulmuş. Ama burada kocaman bir ama var. Henüz invazyon kapasitesi kazanmamışlar. Yani o kritik sınırı aşmamışlar. Komşu dokulara yayılma güçleri yok. İşte bu displaziyi kanserden ayıran ve bize o değerli müdahale şansını veren o incecik çizgi. Şimdi çok ama çok önemli bir ayrıma geldik. Displazi ve metaplazi. Bu ikisi sürekli karıştırılır. Bakın, metaplazi aslında vücudun bir adaptasyon mekanizması, bir savunma hattı. Mesela sigara içen birinin solunum yollarındaki hücreler o sürekli dumana dayanabilmek için tip değiştirir. Bu bir metaplazidir. Ama displazi öyle değil. O artık bir adaptasyon değil, patolojik bir süreç. Kontrol kaybı başlamış demek. Yani metaplazi, vücudun ben bu stresle başa çıkmaya çalışıyorum deme şekliyken, displazi artık yardım edin kontrolü kaybediyorum çığlığıdır. Peki displaziyi neden vücudun her yerinde görmüyoruz da özellikle rahim ağası, bronşlar, yemek borusu gibi belirli yerlerde karşımıza çıkıyor? Bu organların ortak noktası ne, hiç düşündünüz mü? Aslında cevap basit. Hepsi sürekli bir savaş halinde. Dış etkenlere, yani iritanlara sürekli maruz kalıyorlar. Rahim ağzı virüslere, bronşlar sigara dumanına, deri güneşin UV ışınlarına. Bu sürekli saldırı altında bu dokulardaki hücreler sürekli olarak kendilerini yenilemek zorunda kalıyor. Bu kadar hızlı bir döngüde de haliyle hata yapma olasılığı artıyor. İşte displazi de tam bu zemini seviyor. Peki bu süreci başlatan, o ilk kıvılcımı çakan ne? Yani hücreleri bu kaosa iten tetikleyiciler neler? Gelin şimdi ikinci bölümde bu sorunun cevabını arayalım. Unutmayalım, displazi bir anda olmaz. Bu, genellikle yıllar süren bir birikimin, kronik bir savaşın sonucu. Peki bu savaşın baş aktörleri kimler? İşte karşımızda 4 temel tetikleyici. Kronik irritasyon, mesela sigara dumanı, vücudumuza giren virüsler, özellikle de HPV gibi onkojenler, vücudumuzun kendi DNA tamir mekanizmalarının artık yetersiz kalması, hatta A vitamini gibi basit bir besin eksikliği bile bu süreci tetikleyebiliyor. Yani gördüğünüz gibi düşman tek bir cepheden saldırmıyor. Peki bu tetikleyiciler süreci nasıl başlatıyor? İşte bu adeta bir domino taşı etkisi gibi işliyor. İlk taşı deviren şey uzun süreli stres. Vücut bu stresi, bu hasarı onarmak için ne yapıyor? Hücre bölünmesini, yani proliferasyonu artırıyor. Hadi daha çok çalışın, yarayı kapatın diyor. Ama bu acele, bu hızlı bölünme beraberinde daha çok hatayı getiriyor. DNA kopyalanırken sürekli hatalar yapılıyor. Ve bu hatalar biriktikçe en sonunda 4. adımda o düzenli organizasyon tamamen kayboluyor ve karşımıza displazi çıkıyor. Bir taşın devrilmesiyle başlayan süreç tüm yapıyı yıkıyor. Teoriyi anladık. Şimdi en heyecanlı kısma, pratiğe geçiyoruz. Bir patolog mikroskobun başına oturduğunda ne görüyor? Bir dokuya bakıp, evet burada displazi var teşhisini nasıl koyuyor? Gelin şimdi hep birlikte mikroskop altına bakalım ve displazinin o 4 meşhur, o 4 belirgin işaretini, adeta parmak izlerini görelim. Ve şunu hemen belirtelim, bu işaretler öyle rastgele belirlenmiş şeyler değil. Patolojinin kutsal kitabı sayılan Robbins gibi temel kaynakların da altını çizdiği, dünya çapında kabul görmüş 4 ana parametreden bahsediyoruz. Bu da bize displazi tanısının ne kadar sağlam ve bilimsel bir temele dayandığını gösteriyor. Hadi başlayalım ilkiyle. Evet, ilk işaret hücresel atipi.
Yani sorunun tek tek hücrelerde başlaması. Normal bir hücre çekirdeği nasıldır? Orantılıdır, sakindir ama displazide çekirdek adeta çıldırıyor. Büyüyor, koyu koyu boyanıyor, şekli şemali kayıyor, çekirdek sitoplazma oranı bozuluyor. Yani hücrenin beyni, kontrol merkezi olan çekirdek artık normal değil. İşte bu ilk ve en temel alarm zili. İkinci işaret, polarite kaybı. Şimdi sorun artık tek tek hücrelerde değil, dokunun mimarisinde. Normalde hücreler bir binanın tuğlaları gibi bazal membran dediğimiz temele dik ve düzenli bir şekilde dizilirler. Bir sıra, bir düzen vardır. Displazide ise bu düzen tamamen kayboluyor. Sanki o tuğlalar rastgele fırlatılıp atılmış gibi dağınık, karmakarışık bir hal alıyor. O güzel mimari, o organizasyon tamamen yok oluyor. Ve üçüncü işaret, olgunlaşma düzensizliği. Normalde dokularımızda bir hiyerarşi vardır. En altta genç, toy hücreler bulunur. Bunlar yüzeye doğru göç ettikçe olgunlaşır, görevlerini öğrenirler. Ama displazide bu hiyerarşi alt üst oluyor. O en altta olması gereken toy, olgunlaşmamış hücreleri dokunun en tepesinde, en üst katmanlarında bile görmeye başlıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Hücreler artık normal gelişim programlarını unutmuş, kurallara uymuyor demek. Çok tehlikeli bir işaret. Ve geldik dördüncü ve son işarete. Artmış mitotik aktivite. Yani kontrolsüz bölünme. Patolog mikroskoba baktığında ne görüyor? Normalde görmeyi beklemediği kadar çok sayıda bölünen hücre. Ve daha da kötüsü, bu bölünmeler bile normal değil. Tuhaf, atipik, garip şekillerde bölünüyorlar. Bu arabanın frenlerinin patlaması gibi bir şey. Hücrenin büyüme kontrol mekanizmaları tamamen iflas etmiş durumda. Peki, tüm bu korkutucu işaretleri gördük. Hücreler anormalleşmiş, mimari bozulmuş, kontrol kaybedilmiş. Akla gelen ilk soru şu: artık çok mu geç? Bu kansere giden tek yönlü bir bilet mi? Yoksa bu noktadan geri dönüş mümkün mü? İşte şimdi belki de en kritik bölüme geldik. Şunu anlamak çok önemli. Displazi siyah ya da beyaz değil, bir spektrum. Patologlar da bu durumu derecelendiriyor. Nasıl mı? Bozukluğun dokunun ne kadarını etkilediğine bakarak. Eğer sadece en alt 1/3'lik kısımdaysa buna hafif displazi diyoruz. Eğer 2'lik kısma yayılmışsa orta displazi. Ve eğer bozukluk dokunun tamamını, tüm kalınlığını kaplamışsa işte o zaman şiddetli displazi ya da diğer adıyla karsinoma in situ diyoruz. Yerinde kanser. Yani kanserin tüm özelliklerini taşıyor ama henüz o kritik sınırı aşmamış. Hapiste tutulan bir kanser gibi düşünebilirsiniz. İşte o can alıcı soru. Displazi geri dönüşümlü mü? Yani bu süreç geri çevrilebilir mi? Cevap evet. Ama kocaman bir şartla. Eğer erken yakalanırsa ve tetikleyici ortadan kaldırılırsa. Evet, doğru duydunuz. Displazi geri dönebilir. Sigarayı bıraktığınızda akciğerlerinizdeki o bozulmaya başlayan hücreler kendini onarabilir. Rahim ağzındaki HPV enfeksiyonu tedavi edildiğinde oradaki displazi gerileyebilir. Vücudumuzun inanılmaz bir kendini yenileme kapasitesi var. Yeter ki biz o stresi, o tetikleyiciyi ortadan kaldıralım ve ona bir şans verelim. Peki bu geri dönüşün anahtarı ne? İşte o kritik sınır, bazal membran. Bu incecik zar tabakasını bir kalenin son duvarı gibi düşünün. Displazik hücreler o kalenin içinde. Displazi ne kadar şiddetli olursa olsun hücreler bu duvarı aşmadığı sürece hala bir umut var. Süreç geri döndürülebilir. Ama o duvar yıkıldığı an, hücreler o sınırı aşıp alttaki dokulara sızdığı an işte o zaman oyun biter. Artık adı invaziv kanser olur ve geri dönüşü yoktur. Bu kadar teoriden sonra gelin şimdi işin klinik tarafına bakalım. Yani tüm bu anlattıklarımız pratikte, gerçek hayatta ne anlama geliyor? İşte birkaç somut örnek. Bakın tablo çok net. Rahim ağzındaki servikal displazinin ana nedeni ne? HPV enfeksiyonu. Akciğerlerdeki bronşiyal displazinin sigara kullanımı. Yemek borusundaki Barrett özofagusunun kronik asit reflüsü. Derideki aktinik keratozun güneş ışını. Gördünüz mü? Tetikleyici değişiyor, organ değişiyor ama temel prensip hep aynı. Kronik bir stres ve buna bağlı olarak gelişen hücresel düzensizlik. İşte bütün bu konuştuklarımız bizi tek bir sonuca getiriyor. Displazi bizim için altın bir fırsat penceresidir. Neden mi? Çünkü bu aşamada hücrenin kontrol mekanizmaları zayıflamış ama henüz tamamen yok olmamış. Süreç hala geri döndürülebilir. Ve en önemlisi o kritik sınır yani bazal membran henüz aşılmamış, invazyon başlamamış. İşte bu yüzden pap smear gibi, endoskopi gibi tarama testleri hayat kurtarır. Çünkü onlar kanser olmadan önceki bu altın fırsatı yakalamamızı sağlar. Ve son olarak şu soruyu kendimize soralım. Vücudumuzun verdiği bu hücresel alarmı zamanında duymak geleceği gerçekten değiştirebilir mi?
Displaziyi anlamak sadece bir tıp terimini öğrenmek değil, aslında önleyici hekimliğin gücünü anlamak ve kansere karşı mücadelede en önemli adım atmak demek. Dinlediğiniz için teşekkürler.